Merhaba, kaynaklarınızla yeni bir keşfe daha hoş geldiniz. Bugün mühendislik ve otomasyon tarihinde böyle çok ilginç bir isme odaklanıyoruz. Cezeri. Evet, 12. ve 13. yüzyıl. Bayağı eski ama inanılmaz bir alim. Aynen. Elimizdeki Wikipedia ve diğer makaleler de bu Cizreli mucidin hayatını, o akıl almaz makinelerini anlatıyor. Çok ilginç detaylar var gerçekten. Amacımız da aslında şu. İslam'ın altın çağında Artuklu Sarayı'nda baş mühendislik yapmış bu dehanın en vurucu yeniliklerini, mirasını sizin için bir damıtmak. Güzel bir özet olacak o zaman. Peki kimdi bu Cezeri? Biraz da açalım mı konuyu? Tabii. Tam adıyla İsmail bin Er-Rezzaz el-Cezeri. Kaynaklarda 1136 Cizre doğumlu, 1206 yine Cizre vefatlı olarak geçiyor. Cezeri, Artuklu himayesinde tamamen pratik işlere, deneysel çalışmalara yönelmiş. Teoriden çok uygulamaya yani. Aynen öyle. Çalışan makineler yapmak istemiş. Evet, bu pratik odaklanma zaten felsefesine de yansımış. Kaynaklarda geçen bir sözü var, çok etkileyici bence. Uygulamaya dönüştürülemeyen her teknik ilmin doğruyla yanlış arasında muallakta kaldığını gördüm diyor. Çok net bir ifade değil mi? Yani lafla peynir gemisi yürümez demiş adeta. Kesinlikle. O yüzden sadece çizim yapmıyor, kağıttan maketler yapıyor, deniyor, yanılıyor, tekrar deniyor. Bu yaklaşım o dönem için ne kadar farklıydı acaba? Ya oldukça farklıydı diyebiliriz. Çünkü genelde bilgi daha teorik, felsefi düzlemde ilerliyordu. Cezeri'nin bu yaparak öğrenme hali gerçekten yenilikçi. Hatta bu yüzden Sibernet'in ilk adımlarını attığı, ilk robotları yaptığı falan söyleniyor. Evet, evet. Yani düşünün, sibernetik kelimesi daha ortada yokken makinaların kendi kendine bir şeyler yapması fikrini ortaya atıyor ve uyguluyor. İnanılmaz bir şey. Peki bu fikirlerini, tasarımlarını nerede toplamış? Bir eseri var mı? Olmaz mı? Başyapıtı var. Kitabul Hiyel. Uzun adıyla El Camiu Beynel İlmi ve El Ameli En Nafiye Fi Sinaatil Hiyel. Oo, bayağı uzunmuş. Anlamı ne peki? Yani olağanüstü mekanik araçların bilgisi hakkında kitap gibi çevirebiliriz. İçinde 50'den fazla mekanik cihazı anlatıyor. Ama sadece anlatmıyor. Nasıl yapılacağını da çizimlerle, talimatlarla gösteriyor. Ne gibi cihazlar mesela? Su saatleri var, otomatik abdest alma makineleri, müzik otomatları, şifreli kilitler bile var. Çok çeşitli. Hatta en eski kopyalarından biri de İstanbul'da Topkapı Sarayı Müzesi'nde. Gidip görmek lazım aslında. Kaynaklarınızda özellikle bir icadı çok öne çıkıyor gibi, şu filli su saati. Evet, filli saat. O ayrı bir olay zaten. Sadece saat değil de sanki bir sanat eseri, kültürel bir mozaik gibi değil mi? Kesinlikle. Yani zamanı ölçüyor tabii ama aynı zamanda farklı kültürleri bir araya getiriyor. İşte Hint fili var, Mısır zümrüdü ankası, Çin ejderleri, Arap figürleri. Sembolik bir birleşim adeta. Çalışma prensibi de çok acayipmiş. Hem de nasıl? Filin karnında bir su tankı var, içinde yavaş yavaş batan bir kap. Sonra belirli aralıklarla toplar düşüyor, ejderhalar hareket ediyor. Her yarım saatte bir tıkır tıkır bir mekanizma işliyor. Çok karmaşık ama bir o kadar da zarif. Dubai'deki AVM'de replikası varmış sanırım. Evet, İbn Battuta AVM'de devasa bir örneği var. Popülerliğini gösteriyor bu da. Filli saat harika ama başka neler var? Sadece saatler mi yapmış bu adam? Yok canım, olur mu? Filli saat en ünlüsü belki ama tek değil. Mesela Crank-Biel mekanizmalı su pompaları var ki bu çok önemli. Crank-Biel? O ne demek? Dairesel hareketi hani motorlardaki gibi ileri geri ya da yukarı aşağı harekete çeviren sistem. Bugün bildiğimiz içten yanmalı motorların birçok makinenin temel taşı aslında. Vay canına! Cezeri bunu yüzyıllar önce kullanmış yani. Hem de su gücüyle çalışan pompalarda kullanmış. Düşünün artık. Bunun dışında otomatik abdest makineleri, kendi kendine içecek sunan otomatlar, müzik çalan düzenekler. İnanılmaz. Nasıl bir zeka bu? Hepsinde de suyun gücünü, yer çekimini ve hidromekanik dengeyi yani suyun ağırlığıyla, akışıyla hassas kontrol sağlama sanatını çok ustaca kullanmış. Ve makineler sadece işlevsel değil, aynı zamanda estetik olarak da çok zengin, süslü püslü şeyler. Peki mirası ne olmuş? Bu kadar yenilikçi birinin etkisi nereye kadar gitmiş?
Kaynaklar Leonardo da Vinci'ye bile ilham vermiş olabilir diyor. Buna kadar ciddi bir iddia. Evet, kaynaklarda bu bağlantıdan bahsediliyor. Hani kesin bir kanıt yok tabii ama Leonardo'nun Cezeri'nin kitabını görmüş olabileceği ya da en azından fikirlerinin, çizimlerinin dolaylı yoldan ona ulaşmış olabileceği düşünülüyor. İlginç. Bazı mekanizmalardaki benzerlikler dikkat çekici bulunuyor. Ayrıca kitabının Avrupa'da bazen adı anılmadan bile olsa ders kitabı gibi okutulduğu söyleniyor. Hatta o Crank-Biel gibi sistemlerin yüzyıllar sonra sanayi devrimini tetikleyecek buhar makinalarının gelişimine zemin hazırladığı bile düşünülüyor. Yani Cezeri dediğimizde sadece bir mucitten bahsetmiyoruz aslında. Kesinlikle. Teoriyi pratiğe döken, mühendisliği sanatla birleştiren, yani zamanının çok çok ötesinde bir vizyoner. Evet, tam olarak bu. Onun çalışmaları estetik ve işlevselliği bir arada sunan, hani erken dönem otomasyon ve sibernetik örnekleri. Makineler sadece işe yaramıyor, aynı zamanda dönemin kültürünü, sanatını da yansıtıyor. Bugün adının müzelerde, bilim merkezlerinde yaşaması da boşuna değil. Gerçekten öyle. Cezeri'nin hikayesi, teorik bilginin o cesur deneylerle, pratik uygulamalarla birleştiğinde neler başarılabileceğini çok net gösteriyor. Bu da insanı düşündürüyor tabii. Acaba bizler, hani bugünün o sınırsız bilgi ve teknoloji çağında onun kadar cesurca bilinmeyene adım atabiliyor muyuz? Denemekten, yaparak öğrenmek.